Ben zaten darbukayı böyle koyayım şimdilik. Değil mi? Nasıl oluyor sence? Böyle iyi miyim yoksa darbukayı alayım mı? Alayım değil mi? Darbuka yok yani bölümün adı. Tamam mı? Merhaba arkadaşlar, ben Mert. Kanalımıza hoş geldiniz. Darbuka derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Emre, bu hafta ne yapacağız? Bu hafta soru cevap videosu hazırlıyoruz şu anda. Evet, YouTube'dan gelen yorumları cevaplayacağız, evet, soruları. evet, Ondan sonra da bir bölüm daha çekeceğiz. evet. Evet. Hadi başlayalım Emre. Şimdi şöyle, bizim YouTube'da cevaplamadığımız yorumları soracağım sana. Tamam, nasıl Tamam olursa. mı? Cevap vermemişiz yani. Niye vermemişsin cevap? Bazılarını görememişiz. Hızlı geçmiş. Hmm. O yüzden. Evet, sen tanıttın mı kendini? Giriş yaptım ya ben. Ben Mert dedim, kanalımıza hoş geldiniz dedim. Teşekkür ederim dedim. Neye teşekkür et? İzledikleri için, yorumlar için. Peki Emre, sen ne yapıyorsun bu zor günlerde? İşe gidiyorum, geliyorum. Ondan sonra işte evde oturuyorum. Stüdyoya geliyorum. Evet, Bekliyorum işte bizim ekipten birileri gelsin, videolar çekelim diye. evet, Zor zaman tabii, olmuyor. evet. Öyle. Tamam. Evet, ilk soruyla başlıyorum. Benim darbuka demir. O tek sesi olmuyor, ne yapacağım? Demiş Emre. Darbuka demir eski darbukalardan o. Vidalı darbukalardan. Onun çalış tekniği genelde farklı. Fiskeli çalıyorlar. Başlangıçta işte bu şekilde çalıyor. Ben çalmıyorum öyle. Hiç çalışmadım. Fiskeli çalınıyor o darbukalar. Fiskeli çalması lazım. Ya da sesi bulana kadar doğru sesi kendisi çalışması lazım. İtman yapması lazım. Bu biraz zor olacak ama sonunda başarabilir. Ömer Hakan sormuş. Evet. Sen de soru cevap videosu çekeceğiz ara ara. Sorularınızı cevaplayacağım demişsin. Altına yorum olarak. Evet. Demiş ki reis soldan nasıl yapıldığını merak ediyorum. Bir dahaki videoda tekleri sol el üste gelecek şekilde nasıl çaldığını gösterir misin? Tekler zaten solo elle çalıyoruz. Üste. Videoda sağ sol diye mi çıkıyor Emre? Yo. Yo. Arkadaş solak demek ki. Sağla tek mi vurmaya çalışıyor acaba? Düğümleri solla vuruyor. Biz sağla vuruyoruz ya. Tekleri de sağla vuruyor. Gene aynı sistem. Çevirdin. Ben hiç yapamam ama. Çevirdin. Gene işaret, yüzük, işaret, yüzük, işaret, yüzük şeklinde yapacak. Burada da aynı şekilde. Düğümleri buradan alacak. Bizim sağla düğüm vurduğumuz yerleri. Tekleri de bu şekilde alacak. Tam tersi. Tam tersi. Aynısının tam tersi. Mr. Green sormuş. Evet. Demiş ki yeni aldım darbukayı, kaç günde düzgün parça çıkarırım abi? Şimdi bakın. Arkadaşlar ben şunu söylemek istiyorum. Parça çıkarırsın. İçinde bir ritim duygun vardır. Sağdan soldan duymuşsundur. Bir şeyler yaparsın, parça çıkarırsın. Ama önemli olan bu parçaları güzel, usturuplu, yerinde, tekniklerle çalmak. Bunu yapabilmen için de uzun süre sürekli çalışman lazım. Bunun için ben gün veremem. Sen çok yeteneklisindir. Bizim bir videoyu bir kere izlersin, hemen yaparsın. Ama yeteneğin biraz daha düşüktür. Bir iki kere, üç kere, dört kere, beş kere izlersin, yapamayabilirsin. Bu tamamen seninle alakalı ve çalışmanla alakalı. Ama önemli olan önce parça çıkarmak değil. Tabii ki parçalara eşlik edeceğiz. Onlarla birlikte çalmaya çalışacağız. Ama önemli olan ilk bizim başta bu parmaklarımızı, bileklerimizi, kollarımızı iyice güçlendirip temiz seslerle birlikte çalmak. Serdar Savaş demiş ki darbuka öğrenmeyi düşünmesem de izlemesi keyifli. Ha, bak ben böyle yorumları çok seviyorum biliyor musun böyle şeyleri. Darbukaya ilgisi yok. Bizi görüyorlar, izliyorlar. Herhalde seviyorlar mı sence? Seven de var, sevmeyen de var. Sevmeyen de var, seven de var. Sevmeyenlerin yorumlarını da görüyorum arada. Sevmeyenler var. Sevmeyenler de var. Onlara da selam olsun buradan. Herkese selam olsun. Bu güzel duygu ya bence. Bu bizim böyle işi, isteğimizi karşımızdakilere aktardığımızı gösteriyor bence. Kesinlikle. Aynı yorumu Dilek Yalçın da yapmış. Darbuka çalmıyorum ama sizi izlerken müthiş eğleniyorum. Neşeniz daim olsun, emeğinize sağlık demiş. Buradan hepsine çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, şimdi EA diye birisi sormuş. EA mı? Evet. Evet. Darbukanın derisinin gevşediğini nasıl anlarız? Ne sıklıkla germemiz gerekir? Şimdi arkadaşlar, ilk derslerde de göstermiştik zaten bunu. Şimdi benim darbukam tonlarına bakıyorum. Tiz bir darbuka şu an bu. Tonları tiz. Şimdi şöyle olduğu zaman kolay kolay olmaz. Bu neden olur? Suni deri ya bunlar. Plastik, yapay. Bunlarda esneme olmaz pek. Normal hayvan deri olan darbukalarda zaten ışıklı oluyor onlar. Isıtmalı, ısıtıyorsun. Diyelim ki esnedi deri. Bu da vidaların, araların... Emre sen nasıl bakıyorsun bana oradan birader ya?
Sen kameraya bakasın diye yapıyor. Bunların alyan vidaları bazen böyle yalama yapabilir. Gevşer böyle ara ara vurdukça. Şu tona döndü diyelim mesela bizim darbukamız. Açıyorum ben şimdi. Tek tek. Bunları da daha yeni ayarlamıştım ha. Bunları çok sıklıkla oynamayacağız arkadaşlar. Şey yapmayacağız yani. Kurcalamayın bunu. Bir kere tutturun tonunuzu. Bakın böyle kulağınıza güzel geliyorsa sürekli oynamak olmaz. Şimdi diyelim benim darbukamın tonu böyle olduğu zaman ben anlayacağım ki darbukamın tonu gevşemiş, derisi. Sen aldın mı farkı? Aldım. Böyle olduğu zaman misal ben bu darbukanın tonunu geriyorum. Ama nadiren oluyor böyle. 2 ayda bir ayda bir böyle. Canım bazen istiyor, değişiklik istiyor. O zaman geriyorum. Bu şekilde olduğu zaman alacaksın hemen 2 dakika içinde. Ama çok sıkma, yavaş yavaş sıkacağız. Birden sıktığın zaman bu sefer ne olur, burayı çok gerdirirsin. Burası boşta kalır. Burayı gerdirirken burası atar, patlatırsın deriyi. Bir de başladığımız yeri bilelim. Ben mesela benim burada darbukamın bir yeri var. Oradan başlıyorum. Bir tur çeviriyorum. En başta takarken deriyi karşılıklı. Burayı takıyorsun, buraya geliyorsun. Burayı takıyorsun, burayı takıyorsun. Öyle gidiyorsun. Darbukanın derisini gererken. Sonra alıyoruz. Çok sıkmadan, zorlamadan ve sonunda hazır. Gerdik. Tonumuz bu şekilde. Bakıyoruz ve bu şekilde ayarlıyoruz. Çok sık ellemizde kurcalamamıza gerek yok. Ömer Tank yazmış. Evet. Abi daha çok varyasyon bekliyorum. Teşekkürler demiş. Varyasyonları yapıyoruz zaten. Bizim bu varyasyonlar bayağı moda oldu. Varyasyonlar geliyor. Değişik değişik şekillerde çalıyoruz. İzlemeye devam edin. Takipte kalın. Ya Murat Tur'a çok güzel bir yorum yazmış da. Ne yazmış? Kurban olduğum abin, senin kafan karıştı. Düşün, ben şırdan tezgahlarında otururken izledim videoyu. Kalkarken adama 3 mumbar parası vermişim. Düşün biz yaparken nasıl ezberleyeceğiz? Ben bu yorumu hatırlıyorum. Şimdi o zamanlar Emre benimle çok uğraşıyordu. Hala uğraşıyor da. Yavaş yavaş oluyor ya. Çalıştıkça olur ama para üstünü fazla vermeyin. Lazım olur onlar. Bir de şu an korona şeyi var. Lazım yani paracıklar. Kadirhan Çakmakçı'nın bir yorumu var. Evet. Diyor ki erik dalını gösterir misin abi? İstiyorsan böyle hemen ufak bir nasıl Ankara ritmini nasıl yaparlar Evet bir onu göster göstermiştik istersen. zaten. Sonra Biz de hemen ufaktan bir gösterelim. ufaktan göster, sonra Aha. ayrıntılı bir bölüm 2 çekeriz. dörtlü onu. bunlar zaten. 2 dört ritmi biz hatırlıyoruz zaten. 1 2 1 2 diye. Bu şekilde. Sonra varyasyon yapabilirsiniz. Erik dalı levrektir, erik dalı levrektir, amanın basmaya gelmez, haydi basmaya gelmez. Elin kızı naziktir, el kızı naziktir, amanın üzmeye gelmez, haydi üzmeye gelmez. Bu şekilde. Taka taka. Bu kolay olanlar tabii senin gösterdiğin. Tabii, Daha tabii, zor tabii. versiyonları da var bunun. Hakan Pıtırak. Hocam benim sorum şu. Evet. Hani 1 ve 3 parmakların yerine 1 ve 2'yi kullansak ilerisi için sorun olur mu? İşaret ve orta parmak, yani ondan bahsediyor. Evet. Sanki biraz daha kolay gibi geldi bana diyor. Şunu 2 ve 3'ü kullanması daha kolay geldi. 1 Arkadaşlar. ve 2'yi kullanması daha rahat gelmiş. Rahat gelmiş. Evet. Kısa dönemde ilk başlangıçta rahat gelebilir. Bu ikisini kullanması. Çünkü bilekleri sallamadığı için, parmaklardan yapmaya çalıştığı için gelebilir. Ama uzun dönemde bu rahatlık vermeyecek. Bu seni sıkmaya ve germeye başlayacak. 1 ve 3 parmağı kullanmak en doğrusu. Bu yani. 1 ve 2 olmaz. Olur, niye olmasın? Olur, yapabilirsin. Ama 1 ve 3 daha rahat ve daha kolay. Yapamaz. Zorlanırım yani ben. Yapanlar var da. Şimdi Gözde San asansör. Abi müziklere 10 numara ritim atıyorum. Düğünlere falan gidiyorum ama solo pek giremiyorum. Ne yapmam lazım? Teşekkürler demiş. Şimdi biz bu sololar için ilk sayılabilecek bir şey yaptık. Ne yaptık Emre? Kalıp videoları hazırladık. Kalıp videoları hazırladık. O kalıp videolarına giriyorsunuz arkadaşlar. Bir de bizim videolarımızda sololarda neler yaparız diye farklı farklı değişik her bölümde ufak ufak hareketler gösterdim ben size. Bu kalıp videolarını açıp sıkılmadan sürekli bu hareketleri yapmaya çalışın. Kendiniz böyle daha aklınıza başka şeyler de gelebilir. Sürekli bunları deneyin, çalışın. Sonunda bir yere kadar geleceksiniz zaten. Bunu da ben bunun çok eksikliğini çektim kendi açımdan zamanında. Eskilerden yoktu. Hiç kardeşimi alıyordum yanıma kalıp at diye falan. O da sıkılıyordu, 5 dakika çalıyor. Sonra yeter ya diyor, gidiyordu yani. Şimdi biz bu kalıpları attık. Bu kalıplarla birlikte rahat sola atabileceksiniz. Şimdi deminki yoruma karşılık bir yorum gelmiş. Evet. Diyor ki pes etmeyin 10 numarasınız diyor ilk önce sana. Teşekkür ederim. 5-6 sene önce öğrenmeye başladığımda işaret ve yüzük parmağıyla değildi. Bütün parmakları kullanarak çalmayı öğrendim. Şimdi sıkıntısını çok çekiyorum o alışkanlığımın. Tavsiye bekliyorum. Teşekkürler demiş YouTube izleyicisi. Şimdi şöyle bak, bir önceki yoruma göre bu. yorumlara da 1 ve 2 ile geldi. atsam diye. Ne dedi, 1 ve 2 ilk başta rahat geliyordu. O arkadaşım da bu şekilde çalıyordu.
kullanmadan bu şekilde bir şeyler yapıyordur. Sistematik değildir. Şimdi bu sistematiğe geçtiği zaman gerçekten zorluk yaşayacak. Benim de şöyle olmuştu. Çok küçükken daha ilkokula gidiyordum. Tersten çalıyordum. Yani işaret yüzüğü, sağ işaret, sol yüzük, sol işaret şeklinde alışmışım. Yanlış alışmışım. Şu şekilde çalıyorum. Çalıyordum, güzeldi. Alışmışım, yanlış alışmıştım. Ama bu tırları veyahut da şeyleri yapamıyordum. Sonra zamanla artık dedim ki o tekniği tamamen unuttum ben. Bunu dedim çalmayacağım. Öyle daha iyi çalıyordum eski zamanda. Ama bu doğru olan şekilde çalmam gerekiyordu. Doğru olan şekilde en baştan sıfırdanmış gibi çalışarak geliştirdim kendimi. Senin de öyle yapman gerekiyor. Yani ben çalıyorum deyip de eski şekilde çalma. Yeni sistemle çal hep. Yapamazsan bile yeni şekilde çalmaya çalış. Salih Subaşı demiş ki abi bu pratikleri ne zamana kadar yapacağız? Her zaman. Her zaman yapacağız bu pratikleri. Emre sen biliyorsun. Tabii sadece bu darbuka için değil yani. Darbuka için değil her zaman yapmak lazım. Ben mesela birazcık darbukadan ayrı kaldım bu koronavirüs yüzünden. Darbukam başka yerde kaldı. Kendim başka yerdeydim. Gidip gelemedim. Bir 5 gün falan çalamadım darbukayı. Şu an çıldırmak üzereyim yani kafayı yiyorum. Çünkü 5 gün, 3 gün, 4 gün, 1 gün, 2 gün bile insanı geriye atıyor. Yani kanka beklenti içerisinde yapmıyorsun ama bu güzel yorumlar insana mutlu ediyor. Bak gerçekten bu güzel yorumlar görmek insanı mutlu ediyor ve motive oluyorum. Gerçekten motive oluyorum yani ben. Niye? Görüyorum bakıyorum ki insanlar bir şey katmışım. İnsanlar bir şey yapmaya çalışıyor. İnsanlar bizim aracılığımızla, sayemizde değil de aracılığımızla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu güzel duygu bence. Talha Yıldırım diyor ki hocam çok merak ettiğim bir şey var. Daha önce kemanla uğraştım. Evet. Onda notaları doğu batı stili diye ayrılıyordu. Darbukada örneğin biraz kül biraz duman parçasını çalacağız. Biliyor musun bu parçayı? Bahset bakayım azıcık bir parça. Bilmiyorum ki. Ben biraz kızıl biraz maviyi biliyorum. Biraz kızı. Nota bölümünde 2-4, 4-4 diye mi giriyoruz yoksa kulaktan dolma mı? Sözün özü nota işleri nasıl oluyor demiş. Şimdi şöyle oluyor. Parçanın bir orijinali var parçaların. Parçalar mesela sen de yapıyorsun. Aranjörlük de var sende. Mix mastering de var. Yapıyorum. Yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Parçayı diyorsun ki diyorsun bu parçayı ilk başlangıcını 2-4 olarak başlıyorsun. Sonra 4-4'e dönüyorsun. Sonra 2-4'e. Parçanın orijinali bu. Genelde orijinali şeklinde çalarlar. 2-4 başlarsın, 2-4 çalarsın. Arasında yavaşladığı yerde 4-4'e dönersin. Bu darbukada da böyle. Parçaya eşlik edeceksin. Parçaya eşlik 2-4 var. Ama siz cover yaparsınız. Farklı bir şeyler denemek istersiniz. Kendinize göre sırf 4-4 gidersiniz. Sırf 2-4'lük gidebilirsiniz. Yanlış bir Bu şey değişik. olmaz yani aslında. Ya aslında yanlış bir şey olmaz. Ama aynısını çalmak istiyorsan Aynısını çalmak istiyorsan aynısı gibi çalacaksın. nota işleri nasıl oluyor diyor mesela. Darbukada hani onu ben doğru anladıysam do, mi gibi Do, mi diye notalar yok. sesler Darbukada var mı diyor. şöyle var. Heh. Vuruş bakımından var. Aralıklar var. Şimdi onlara ileride gireceğiz. Daha erken bu seviye için. Gireceğiz diyorsun yani. Biliyorum ben abi nota. Şimdi burada şey yapmayayım. Yani fazla da göstermek istemiyoruz kendimizi anladın mı? Evet tabii. Şimdi sıfırdan ileri seviye dedik. Biz şimdi bilmiyoruz mu? Darpır yapmayı bilmem neler usulleri anlatmayı onu bunu Tır yapmayı. değil ama. Heh. Tril sesi. Tril sesini yapmayı onu bunu yapmayı bilmiyoruz mu? Biliyoruz abi. Biz de gidiyoruz çalıyoruz. Bizim de işimiz var. Ekmeğimizdeyiz. Biz de kazanıyoruz ediyoruz. Ama burada amaç insanlara göstermek. Ben zaten çalıyorum abi. Hani iyi veyahut da kötü. Ben zaten çalıyorum darbukamı. Karşımda anlattığım insana bunu aktaramazsam ne anlamı var? Ben gördüm mesela yorumlarda. İsim vermiyorum. Bir adap var. Yorum yapabilirsin. Tabii. Ama bir hitap ediş tarzı vardır. Kötü yorum yapabilirsin. Dersin kötü bir yorum ama bundan bir şey çıkarırsın. Bak demek ki bu böyle demiş. Bu gerçekten kötü yorum hani. Ama hakaret vardır. Bir küçümseme vardır. Bir şu var. Bir de çok bilmişlik vardır. Ben yapmayı bilmiyor muyum? Ben göstermeyi bilmiyor muyum? Ben derken biz göstermeyi biliyoruz. Ama bunun bir sırası var. Bunun bir zamanı var. Bunun bir yeri var. Bunun bir şeyi var. Usul dersi. Al usul dersi git hocadan al. Madem öyle derler yani şimdi o şekilde yazarsan. Yazarsan öyle der değil mi? Yazarsan öyle der. Sen burada bir beklentin yok. Heh. Normal insanlara bir şey anla. Elinden geldiği kadar bir şey anlatmaya Zaten. çalışıyorsun. Zaten sen bunu ben ne darbukayı çok iyi çalıyorum diyorsun. Ne de benim anlatma Evet, stilim evet. gibi anlatan kimse yok diyorsun. Sen böyle bir şey söylemiyorsun Demiyorum zaten. ki demiyorum abi. Benim Yani. öyle bir şeyim yok. Elimizden Ben geldiği kadar. bildiklerimi Aynen. insanlara öğretmek de değil benimki. Benimki aktarmak. Tavsiye diyelim. Tavsiyeci ben aracıyım abi. Ben öğrendiklerimi insanlara aktarıyorum, gösteriyorum. Biz de kendi yolumuzu bozmadan devam ediyoruz. Biz bu şekilde başladık. Biz hani zaten usulü öğrenmek isteyen adam veyahut da farklı benden istekleri olan adam zaten bu işi biliyor. Kendisi de öğrenebilir. Başka yerlerden görerek bir şey yaparak. Ama biz burada amacımız dersin adı ne? Sıfırdan ileri seviye. Zamanı ve yeri var her şeyin. Ustalık demiyor ki. Evet her şeyin zamanı ve yeri var. Senin kafandaki şey görünüyor mu acaba videodan? Ben onu merak ediyorum. Görünüyor. Tam öyle bir zamanda çek dedin ki videoyu. Video. Görünüyor abi. Sen hep böyle yapıyorsun. Ya sakal tıraşı olduğum zaman ya bir yerimde sinek ısırdığı zaman ya bir şey olduğu zaman video çektiriyorsun sen bana. Erkan T demiş ki Allah razı olsun senden kardeşim. Senden de Senin Allah sayende razı 40 yaşımda Almanya'dan seni izleyip darbuka çalmasını öğreniyorum. Büyüksün. Eyvallah sağ olasın teşekkür ediyorum. Yurt dışından da bizi izleyenler bayağı var. Emre zaten görüyorsun. Var.
İstatistiklere bakıyor var. sürekli. Bayağı yurt dışından da izleyenler var. Onlara da selam olsun buradan. Suratlık diye bir takipçimiz yazmış da. Hmm. Mert hocam PayPal var mı? Para göndereceğim teşekkür olarak. Dolar göndereceğim. Bitcoin de olur. Derslerin devamı gelir umarım. Kanadalarda darbukacı olduk çıktık sayenizde demiş. Kanada. Selam olsun. Savaş Genç demiş ki Mert Bey ben Savaş. Tır çekmesi kaç ayda öğrenilir? Kaç ay çalışmamız gerekir? Bunu diğer videolarımızda da söyledik. Hatta takipçilerle iş yapacaktık. 2 ay süre vermiştik. Sana videolar geldi mi Emre? Ya geldi 2-3 tane geldi. İddia tutmadığı için koymadım. He, iddia tutmadığı için koymadın. Ya 3 ayı falan alır, 2-3 ay ama sistematik yapacaksınız arkadaşlar. Sistematik çalışacaksınız. Her gün düzenli bir şekilde o kaslarınızı, hafızanızı aldıracaksınız. O şekilde çalışmanız lazım. Bu arada 5000 aboneye geldiğimizde yine bir çekiliş yapacağız. Yine bir çekiliş Ama yaparız. istersen haberini verebilirsin. Evet arkadaşlar, 5000 aboneye ulaştığımızda yeni bir çekilişimiz var. Size sürpriz olsun. Ne bakıyor? 10.000 abonede de güzel bir çekilişimiz var. Aynen. O yüzden hızlı bir şekilde abone Hızlı bir arttırmamız şekilde. lazım. Arkadaşlar ben bakıyorum videoları izleyenler abone olmayan daha çok izliyor. Şöyle %78'e 22 gibi bir oranımız var. Yani 78 abone olmayan kesim izliyor. Abone olmayan arkadaşlar şurada lütfen abone olursanız bizim için çok iyi olur. Hem çekilişleri de hızlandırmış oluruz. Daha çok motive oluyoruz biz öyle olduğu zaman. Hem de bir yere gittiğimiz zaman bir çekiliş yapacağız diyeceğiz. Adam bakıyor kaç abonem var? 2000. Ha diyor 2000 abonesi var misal. Ama ne kadar abonemiz yüksek görünürse bizim karşı taraftan da taleplerimiz o ölçüde büyük olabilir. Yani bizim abone sayımız, beğeni sayımız ne kadar yüksek olursa karşı tarafa deriz ki bu sponsorluk anlamında, bu bir şey anlamında. Deriz ki bakın bizim abonemiz bu kadar, izlenmemiz bu kadar, şu kadar deyip de biz istediğimizi alabiliriz. O yüzden abone olmak çok önemli. Mesela büyük ihtimalle abone değil. Bir de nasıl çalınacağına geçsen demiş. 1. bölümden demiş daha bunu. 6 ay önce yazmış. 6 ay önce bizim bayağı videomuz vardı. Demek ki ya abone değil ya da diğer bölümleri izlemedi. Şimdi onlara nasıl video lazım biliyor musun kankacığım? Şöyle mi yapayım? Bir de böyle. Arkadaşlar darbuka bu şekilde çalınır görüşürüz. Böyle lazım herhalde. Bir tane de öyle video çekeriz. Yapalım böyle bir tane video. Karnım acıktı ha Emre. Benim de acıktı işte makarnayı sen çok güzel yapıyorsun. Mert'in makarnası bu dünyada yiyip yiyebileceğiniz en güzel makarnalardan bir tanesidir. Evet çok güzel. Yapabiliyorum hani. Ben de yediğimden zevk alıyorum ama kitliyorsun sen şimdi onu. Zaten güzel projelerimiz var Emre. Ama şu korona çıktı ya. Evet aslında arkadaşlar öyle bir içerik yapacaktık ki size. Mert'in annesinin eli hamaratlığı. Annem de öyle bir güzel yapar ki. Öyle bir güzel yapar ki. Annem diye demiyorum ama harbiden. Başkaları da yiyor. Yo ben çünkü. evet annenin yemeklerini severim. Dükkanda maşallah sıraya girerlerdi. Güzel videolar çekecektik işte korona. Çıktı yani şey var. Ben ona çok takılıyorum bu aralar. Neydi o Murat Övünç. Murat abi buradan belki koyarsın da. İzlerseniz selam olsun ona. Korona. Korona. Korona var! Korona! Müzisyenmiş o da. Abi bu yorumu ben de soruyorum sana çünkü gerçekten zor. Yapamadım ben de. Çalıyorum darbuka öyle böyle az buçuk. Bu hareketi yapamıyorum. Kerem Gamer demiş ki darbuka mı tokatlarken olmuyor abi nasıl yapacağım ya? Tokatı gerçekten anlatmamış olabilirsin. bir Abi kere. bak tokat. Tokat çok zor bir hareket. Yani Zor. olmuyor. İki Ben de elinde zor kullanman öğrendim. lazım. Ben de zor öğrendim. Ha. Şimdi tokat bak. Tokatı vururken vuracağız bırakacağız elimizi. Şimdi bunu bu şekilde yapanlar var. Ben bu şekilde yapamıyorum. Tokat gerçekten zor. Bir de darbukanın derisinin güzel sıkılı olması lazım. Tonunun güzel olması lazım. Ayarlayabilmen lazım. Yumuşak darbukayla tokat zor olur. Birçok etken var. Yani tokatı da vura vura yakalayacaksınız. Bak vuruyorum bırakıyorum. Böyle yapan var. Ben böyle yapamıyorum mesela. Bak çıkmıyor değil mi? Şöyle de yapıyordun sen. Bu başka bir şey kanka. Ben tokatı yan vuruyorum. Şuralarımla şöyle. Kamera nerede? Ha burada. Şuralarımla aldırıyorum. Şöyle. Çok zor bir hareket. Oluşun bak köşeden de vurabilirsin. Kimi buradan alabilir. Kimi buradan alabilir. Kimi buradan alır. Kimi buradan alır. Kimi buradan alır. Ara bul. Eline neresi uygunsa oradan yap. Yani yüzde daha rahat gösterilebilecek bir şey bu. Sert vuracaksın. Bir de ayarında tutturman lazım. Ahmet Taş demiş ki hocam emeğinize sağlık. Evet. 2-4, 4-4 ve benzeri ritimleri atarken o ritmin hangi şarkılarda kullanabileceği konusunda da örnek verebilirsiniz. Çok güzel olur diye düşünüyorum. Evet. Güzel yorum bu. Olabilir. Zaten eskiden yapıyorduk. Sen artık gelmiyorsun Emre. Gitarını alıyorduk senin. Mesela öğrendiğimiz şarkıyı sen gitarla eşlik ediyordun. Diyorduk ki bunu burada atabiliriz diye. O zamanlar ekibimiz de genişti. Tamam. Alican da vardı. Tamam burada Emre'ye iş düşüyor. Sana Burada iş düşüyor. Alican'a da iş Alican'a da düşüyor. iş düşüyor. Buradan Alican'a da sesleniyorum. Uzun süredir gelmiyor. Sana da sesleniyorum. Alican'a da sesleniyorum buradan. Evet. Alican'ı da soranlar var. Arkadaşlar ben diyorum bak ben her şeyi yapmaya hazırım. Her şeyi yaparım. Ama bu arkadaki çocuk çıkmıyor. Kamera önüne çıkmıyor. Gelmiyor. Şu an görmese bak ben pantolon giydim, kazak giydim, böyle bir şeyler yaptım. Saçım başımı yaptım. Tipe bak.
Pijama, çorabın üstünde parmak arası terlik. Üstte de ne o bir şey var. Saçlar zaten dağınık. İstemihan Varisli. Ney var Ne isteği? kadar değişik bir isim. İstemihan Ha istemeyen normal bir isim. Varisli. Teşekkür ederiz, hepiniz var olun. Lakin kamera arkasındaki o hayta bir ekip var ya, Evet. o kadar şen ekip. Evet. Dikkatinizi çok dağıtıyor. Bizim de dersi izlerken kıkır deyip cıvımamıza sebep oluyor hocam, arz ederiz. Aslında güzel bir yorum da bu. Kötü de bir yorum. Ben de çok şikayetçiyim o kamera arkasından. Ama artık elimden geldiği kadar susuyorum ben. Hayır ha şikayet değil ben seviyorum kankacığım. Sen bana destek veriyorsun böyle beni şey yapıyorsun. Yok öteki türlü ben oldum mu? Ben zaten başta biz eğleniyoruz ya. Evet. Güzel oluyor yani ben seviyorum yani. Abi şimdi söylüyorum sana. İçem su arıtma sistemleri. Selam. Sol parmakları hızlandırıyorum. Ne tavsiye edersiniz? Aslında çocukluğumdan beri kulaktan darbuka çalarım. Ancak daha profesyonel olmak istiyorum. Evet. Ve tırlatmalar bayağı eksik. Tüm videolarınızı izledim bu arada. Ben tır diyeceğim. Arkadaş tırlatma diyecek. O öyle anlıyor yani. Tırlatma değil. Ben de tır deyince anlıyorum. Önemli olan karşındakinin anlaması değil mi? Evet. Ben sana bilmem ne desem anlayabilir misin mesela? Anlamam. Tır olduğunu anlamazsın. O yüzden herkes canı ne istiyorsa onu yazsın arkadaşlar. Onu da bir sonraki videoda göstereceğim arkadaşlar. Garanti Takipte mi? kalın. Hadi bakalım. Bu kadardı. Sonraki video efsane olacak. Darbuka nasıl çalınır diye. Darbuka nasıl çalınır? Sistematik nasıl olur? Kendimizi daha çok nasıl ileriye götürebiliriz? Nasıl çalışmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Gün gün neler yapmalıyız? Bütün hepsini açıklıyorum arkadaşlar. Tek kalemde, tek videoda. kalemde hepsini açıklıyoruz. Benden bu kadar. Senin eklemek istediğin bir şey varsa. Dikkat etsinler kendilerine arkadaşlar. Fazla dolaşmasınlar ortalıklarda. Fazla dolaşma. Abi virüs var. Virüs kapalılar maazallah. Darbukalarınızı kimseye vermeyin bu dönemde. Virüs vardır adamda bilemezsin. Yapışır buraya. Sen de alırsın çalarsın. Eline bulaşır. Ağzına yüzüne bulaşır. Yanlış mıyım? Doğrusun. Sıkıntı olur yani. Hasta olmayın arkadaşlar. Dikkat edin. Pratik yapmayı, kanalımıza abone olmayı, videolara like atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Haftaya diğer videoda görüşmek üzere. Olmadı ben de biliyorum olmadığını. Sen söyle bu sefer. Bitir sen yap. Ben de konuşuyormuş gibi yapacağım. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzün de sonuna geldik. Abone olmayı, videolara like atmayı, yorum yapmayı ve kendinize iyi bakmayı asla unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.